Yanıma kameramı almışım. Hafıza kartını başka bir yerden buldum Allah'tan ama mikrofonumu almamışım. Ben de intercom'uma Bluetooth recorder taktım. Onu bağladım. Bluetooth üzerinden intercom'daki mikrofondaki sesinizi alıp kaydeden bir şey. Fakat fazlasıyla düşük kalitede kaydediyor. Hayırlısı diyoruz. Bakalım DRZ'den ne anlayacağım. Zor çalışıyor. Çalıştım, tam çalışıyor. İnanır mısınız bilmem. Benim ilk sıraya çıkışımda DRZ'deydi. Başka bir DRZ'deydi tabii. Ve korkunçtu. Gece trafik az olur diye çıktık. Farları da yanmıyordu. Kim olduğunu buradan iddia etmeyeceğim ama bana o motoru verdi arkadaş. Trafiğe çık diye. Ben vites düşürünce motorun yanlayabileceğinin farkında değilim. Milletli teker yapmaya kullandığı motoru aldı. Trafiğe çık diye verdi bana. Işıkları yok. Gerçekten arkadaş beni seviyor muydu? Çok merak ediyorum. Bir şekilde geldik bugünlere neyse ki. Ve kuralları bilen bir sürücü, teşekkür ederiz. Kavşaklarda sağ taraftakinden gelene yol verin kuralı. Şimdi bu DRZ'nin rölantisi biraz yüksek geldi bana. Bıraktığım zaman bayağı gidiyor. Amortisörleri iyiymiş. Onun dışında göstergesi çalışmıyor. Kronik sorun zaten DRZ'lerde. Su aldığı için gösterge direkt gidiyor. Ayrıca gösterge takmak gerekiyor. Şu an kullandığım DRZ'nin sesinden de anlayacağımız gibi titremesinden arka dişlisi büyük. Yani fikre geliyor. Peki ben teker yapacak mıyım? Umarım hayır. Henüz değil. Sırt korumam falan da var ama çok gerek yok yani şu an. Kullanmayı düşündüğüm motorlardan birisi DRZ ama çok problem çıkardığı için pek önermiyorlar. Parçası bulunmuyor vesaire diye. Temizini bulmak da çok zor. Alıyorsun teker yapıyorsun yani. Orada burada apaçiliğine kullanıyorlar. Amortisörler gerçekten benim motoru aratmıyor. Üzerindeki tekerlekler çok kötü. Yani lastikler. Oturuş pozisyonu dik benimkisi gibi ama daha yüksek tabii. Ayaklarım yetiyor neyse ki. Uzundan da olsa. Yollar da soğuk, o yüzden bir de bunun arka freni çok iyi değil. Çok ani fren bilmem ne yapmaya zorlayamıyorum açıkçası. Hava çok soğuk. Dönüyorum. Arkamdan birisi gelse gene görmeyecek. Onun dışında vites geçişleri güzel. Hızlanma iyi. Ama ne yalan söyleyeyim, benim ilk trafiğe çıktığım derece çok daha iyi hızlanıyordu. Neden bilmem. Şu an korkuyorum. Ondan da olabilir. Çünkü davranıyorum. Evet, her zamanki gibi kasıtlarda yavaşlamamıza gerek yok. Yardırın. Aynaları bayağı kötü, orijinal aynaları sanırım. Yani yamuk yamuk gösteriyor. İkincisi kare şeklinde. Yani dikdörtgen olsun, biraz uzun olsun ki daha geniş açıyla görelim değil mi? Büyük ama kare yani. Yüksekliği daha az olup genişliği daha fazla olabilirmiş. Ön frenleri güçlü gerçekten. Şu hafifte durayım mesela. Durmak için önce varmak gerekir, öyle değil mi? Kayacak diye yine durmadım. Şunda duralım.
gayet çöküyor amortisörler. Süren arkadaş da teker yapayım diye almış. Teker yapmış tabii. Düşürülmüş etmiş. Manetini kırmış, orasını çizmiş, sticker'dan hoşlanmıyorum diye çıkarmış. Güzel sticker setleri oluyor bunlar. Çok güzel. Kendinize has hale getirebiliyorsunuz. Zaten süper moto sevenler motosikletle uğraşmayı da seviyorlar. Ben yavaş yavaş öğreniyorum ama severek öğreniyorum. Hani kendinizi özel hale getirmek için çok uygun bir motor. Sinyal vereyim, gene kimse beni görmesin. Neyse ki boş. Evet, tarihin en güzel ikinci dönüşüne hazır olun. Çünkü burası bok gibi.